Sarı kız öyle her önüne geleni yemiyor. Kuzu kulağı, ebegümeci, kuşkonmaz favorileri arasında. Sütünün lezzeti de bunlardan geliyor. Ricotta yapmak için kendisine 3 litre süt rica ettim. Hem ricotta nasıl hazırlanır hem inekler sanata nasıl ilham olur hep birlikte bakalım. Herkese merhaba. Bu tasarım harikası inekleri Verona'da yaşarken Garda Gölü'nün kıyısında bulunan Bardolino kasabasından toplamıştım. Bir tanesi hariç, o da bu alışveriş meraklısı inek. Bu ineği alışveriş meraklısı çok sevdiğim Marcella bana hediye etmişti. Ciao Marci. Bugün size ricotta peynirinin tarifini vereceğim. Malzemeleri çok basit olduğu için direkt olarak mutfakta malzemeleri tanıtacağım. Videonun sonunda da çok uzun yıllarımı geçirdiğim Garda Gölü'nde Bardolino kasabası da dahil ufak bir gezintiye çıkartacağım sizi. Söylediğim gibi ricotta peynirinin yapım malzemeleri çok basit. 3 litre çiğ inek sütü, İri taneli deniz tuzu ve beyaz üzüm sirkesi. İri taneli deniz tuzu ile beyaz üzüm sirkesi kullanırsanız gerçekten çok iyi sonuçlar alırsınız. Şimdi yapımına başlıyoruz. Çiğ sütümüzü alıyoruz. Tencerenin içerisine dökeceğiz. Altını açıyoruz. Orta ayar olması gerekiyor. Kaynama noktasına gelinceye kadar şimdi bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama noktasına geldi. Kapatıyoruz altını. Deniz tuzumuzu alıyoruz. Bundan 6 çay kaşığı atıyoruz. 5 ve 6. 9 çorba kaşığı da beyaz üzüm sirkesi dökeceğiz. Ocağımızın şimdi altını açıyoruz. Orta sıcaklıkta kaynamaya başlayacağız. Karıştırmaya başlıyoruz. 10 dakika boyunca karıştıracağız. Ne kadar çok karıştırırsak o kadar çok topaklanma fazla olur. 10 dakika sonra ricottamızı dinlenmek için kenara alacağız. Bakın, gördüğünüz gibi bu şekilde topaklanma oluyor. Sütünüzün ve tencerenizin yapısına göre hızlı bir şekilde ısınma olabilir. Böyle durumlarda ocağın altını kapatarak karıştırmaya devam edin. Bu şekilde dibi tutmamış olur. İşlemden geçmiş sütümüz soğudu. Şimdi bunu süzmeye başlıyoruz. Ricotta'dan çıkan kesilmiş süte siero deniliyor. Bu kesilmiş süt çorbalarda et suyu yerine kullanılıyor. Pizza ve makarna yapımında sütün asiditesi hamuru yumuşatıyor. Bakliyatları bu sütte pişirmek yemeğe hem lezzet katıyor hem de probiyotik içerik oluşuyor.
Yani bu değerli sıvıyı dökmeyin. Artık son kalan suyu da şöyle süzüyoruz. Bastırıyoruz. Süzgeci derin bir kaba dibe değmeyecek şekilde koyup streçle sarıyoruz ve üzerine hava alması için 5-6 delik açtıktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabına koyduğumuz ricottayı 6 saat sonra buzdolabından çıkardık. Şimdi açıyoruz. Şöyle dibinde de bu kadar su çıkmış. Şimdi tabağa koyuyoruz. Ricottamız hazır. Mutfakta direkt tüketiyorsanız kalıp önemli değil. Eğer satış düşünüyorsanız fotoğraftaki gibi size özel kalıplarda pazarlamanızı tavsiye ederim. Burada 3 litre sütten 600 gram ricotta çıktı. Sütün kalitesine göre bu miktar değişebilir. Harika bir ricotta çıktı ortaya. Ricotta ile ilgili bilgileri ben dışarıda vermeyi planlıyordum size doğanın içerisinde. Fakat belki arkamda da görüyorsunuzdur, dışarıda acayip bir fırtına çıktı. Hatta bir ara elektrikler de gitti, yeni geldi. Bu yüzden çekimi evde yapmaya karar verdik. Ricotta ile ilgili bilgilere gelince İtalya'da buna latticino deniliyor. O da sütün kesilmesinden oluşan günlük bir ürün anlamına geliyor. Bu nedenden dolayı her ne kadar ricotta peyniri denilse de peynir sınıfına tam olarak girmiyor. Ricotta ile ilgili nerelerde kullanılabilir onun bilgisini vereyim size. Daha çok tatlılarda kullanılıyor. Cannoli, cassata siciliana, zucotto gibi tatlılarda, ki ben bunun reçetelerini size zaman içerisinde vereceğim. Tatlıların yanı sıra makarnalar, salatalar ve pizzaların üzerinde de kullanılıyor. Şimdi de ricottanın tarihini size anlatmak istiyorum. Denilene göre ricotta Sümerler tarafından üretilmeye başlanmış. Daha sonra Yunanlar ve Romalılar tarafından da bu devam etmiş. Ama esas İtalyan mutfağına geçişi 12. yüzyılda San Francesco tarafından olmuş. Kendisi bunun üretimini daha sonra çobanlara öğretmiş. Homeros'un Odisea destanında da geçmiş olan ricotta videosunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanalımı büyütmek için beni desteklerseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hayat size huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoyu Garda Gölü'nden manzaralarla bitiriyoruz. Ciao a tutti.